Naziler dünyada katliamın, savaşın kaynağı olsalar da savaş teknolojileri bakımından neredeyse öncü ve yenilikçiydiler. Günümüzde keşke olmasaydı, yapılmasaydı veya işimize büyük ölçüde yarayan teknolojilerin geliştiricileriydi. Bu teknolojilere rağmen devasa tanklar, toplar, jet motorlu uçaklar, hatta jet motorlu füzeler savaşı kazanmalarına neden olamamıştır. Bu videomuzda ise Nazi teknolojisi hakkında bir video hazırladım. İşte Nazilerin ölüm kusan silahları. İyi seyirler. Benim en çok ilgimi çeken bu silahın adı Gustav. Hitler'in ve askerlerinin bu silahı çok sevdiği söylenebilir. Büyük bir aşkla bakılan bu devasa ve güçlü top namı değer Dora'dır. Bu silah o kadar büyük ve güçlü ki savaşın seyrini değiştirilebileceği düşünülüyordu ve hayallerini bu yönde kuruyorlardı. Kendisi tam 1350 ton ağırlığında ve 800 milimetrelik bir namlu çapına sahip. Bu namlu ise 700 kilogramlık bir mermi taşıyordu. Bu mermi ise 48 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyordu. Fakat silah çok ağırdı. Bu nedenle sadece demiryolu üzerinden gidebiliyordu. Büyük ve ağır olması onun en büyük dezavantajlarından biriydi. Bu sebeple kolay hedefti ve sadece bir kez kullanıldı. Eğer Marvel filmlerini seviyorsanız Kaptan Amerika'nın filminde Nazilerin Amerika'yı vurmak için yaptığı bir uçak vardı. Bu uçak ona çok benzemekte. Adı Horten. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru bu silah Almanlar tarafından geliştirildi. Bu uçak zamanının avcı ve bombardıman uçağı olarak da tasarlanmıştı. Oldukça etkili bir silahtı. Delta kanatlarına benzer yapısı sayesinde de harika bir uçuşu vardı. Savaşlarda olmazsa olmazı tanklardan biri ise düşmanlarını adeta kovalamaktaydı. Bu tank Alman yapımı ve ağır bir tanktı. Adı kısaca Panzer. Uzunca bir ismi var ama ben söyleyemediğimden kısasını söyledim. Bu at Porsche tarafından konulmuştur. Zamanının en iyi tanklarından biriydi. Oldukça sağlam bir zırha sahipti ve harika bir topa sahipti. Düşmanları için korkulu bir rüyaydı. Bu tank T-34 ve KV-123 tanklarına karşı geliştirilmiştir. Yer ve hava hedeflerine karşı muazzam bir başarı elde etmiştir. 88 milimetrelik silahın anti-tank mermilerini kullanan bir modeli monte edilmiştir. Savaşın sonlarına doğru ise efsane olarak tarihe geçen ve günümüzde tarih araştıranların denk geldiği o efsane gerçekleşir. Bir Tiger tankına 20 tane M4 Sherman tankı saldırdığı görülmüştür. Tiger tanklarının kayıp vermesinin sebebi karmaşık mekanik yapısıydı. Bu nedenle hasar almış bir Tiger tankı onarılmaz hale geliyordu ve bu sebeple mürettebatı tarafından terk edilmeye mahkum edilmiştir. Tarihteki ilk seyir füzelerinden biri olan V1 füzesi uçan bomba olarak da bilinirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından geliştirildi. Pulse jet motorlu pilotsuz bomba uçakta denebilirdi. Almanya bu bombadan 30.000 adet üretmiştir ve 13 Haziran 1944 ve 39 Mart 1945 yılları arasında İngiltere ve özellikle de Londra'ya 10.000 civarında V1 atılmıştır. Bu füzelerden sadece 2419 Londra'ya ulaşmış, 6184 kişiyi öldürmüş ve 17981 kişiyi de yaralamıştır. Belçika'ya da yaklaşık olarak aynı sayıda füze gönderilmiştir. Bu füze ise V1'in gelişmiş hali diyebiliriz. Adı ise V2. İlk balistik füze olmasının yanında uzaya ulaşan ilk insan yapımı olma unvanını da elinde tutuyor. Neredeyse tüm modern füzelerin atası olmasıyla beraber Ay'a gönderilen Saturn 5 roketinin de öncüsüdür. Alman savunma gücü tarafından 2. Dünya Savaşı'nda müttefik hedeflerine 3000'den fazla V2 ateşlenmiştir. Fakat bu füzeler ise yarardan çok zarar getirmiştir. V2 yapımı sırasında 20.000 kişiyi öldürmüştür. Fakat düşmanlarından sadece 7.000 kişiyi öldürmüştür. Almanlar gücün yanında silahlarının
büyük olmasını hep istemiştir. Aslında bu önemli bir etkendir. Bu tankın adı da Raid diyebiliriz. Türkçesi ise sıçandır. Kendisi yapılsaydı dünyanın en büyük tankı unvanına sahip olacaktı. Fakat çok büyük bir sorunu vardı. Bu tank 1000 ton ağırlığında olmasının yanında 115 metre uzunluğunda ve 35 metre yüksekliğinde olacaktı. Bir hayal edin büyüklüğünü. 700 kiloluk mermiyi 25 kilometre fırlatabilecekti. Fakat ne kadar büyük olursa vurulması o kadar kolay oluyordu. En büyük etken ise yakıtı. Tam bir canavar olan bu tank yakıtı yakmaz, adeta içerdi. Hitler bu tankta ayrıca 20 küçük tank savar ve 20 kişilik uçak savar mürettebatı da taşıyacaktı. Büyük olması o kadar da avantaj değildi yani. Kaynak yetersizliğinden de yapılamadı. Bu uçak oldukça tuhaf bir yapısı vardı. Adı ise Triebflüger. Eğer Kaptan Amerika filmini izlediyseniz bunun bir örneğini görebilirsiniz. Eğer bu uçak yapılsaydı vertikal iniş yapabilecekti. Kendisi bir jet avcı uçağı olacaktı. Kanatları ise hızlıca dönüp onun uçmasını sağlayacaktı. Naziler jetlerin öncüsüydü ve tarihteki ilk savaş jeti olan M262 yapmışlardı. Zamanının devrim niteliğindeydi. Hızlı, güçlü olan bu uçak çok iyi bir pilotla harikalar yaratıyordu. Silah hazırdı ve sahada mükemmeldi. Buna rağmen Führer uçakta birkaç değişiklik istedi. Bazı kaynaklarda eğer yanlış hatırlamıyorsam bu uçak modelini bombardıman uçağı modelleri de yapılarak hızından büyük bir kayıp verilecekti. Çünkü birkaç M262 uçağı bir uçak filosunu mahvedebiliyordu. Buna rağmen yanlış kararlar yüzünden bu harika silah da çöpe gitti diyebiliriz. Bu uçak ise fantezi olsun diye mi yapıldı yoksa daha hızlı olsun diye mi yapıldı bilmiyorum ama tahtadan gövdeye sahipti. H-162 adındaki bir uçak yaptılar. Şaka bir yana Almanların amacı hızlı ve az kaynaklı uçak yapmaktı. Bu uçağın yerin metrelerce altındaki tesislerde ve küçük atölyelerde üretilebilecek şekilde dizayn edilmişti. Gövdesi ve kanatları tutkal ve tahtadandı. Amaç bu uçaktan ayda 1000 adet üretmek ve yine yer altındaki tesislerde üretilen sentetik yakıtla da uçurmaktı. Savaşın sonunda 320 tane üretilmiştir. Üretiminin aceleye getirilmesi sonucu prototipte sorunlar yaşansa da savaşta en azından görev almış, resmi olarak 4 Mayıs 1945'te ilk uçağını düşürmüştür. Bu uçak ise oldukça tehlikeli olmasının yanında çok da hızlıydı. Adı M163 olan bu şirin görünümlü uçak 2 dakikada 4000 metrenin üzerine çıkabiliyor. Düşmanları için kabustu resmen. Ama kötü bir huyu vardı. O da kullandığı yakıt nedeniyle havada patlayabiliyordu. Menzili çok kısa olsa da savaşın seyrini değiştirmese bile süresini kesinlikle uzatabilecek bir uçaktı. Saatte 800 kilometrenin üzerinde bir hızla hücum edebilmesi başka bir marifetiydi. Çok tehlikeli olmasına rağmen tecrübeli pilotların elinde tam bir ölüm makinesine dönüşebiliyordu. Almanlar teknolojik olarak ne kadar yenilik yapsalar da kaynakları ve insan gücü her geçen gün azalıyordu. Almanların savaşı kaybetme sebepleri çok fazlaydı. Çünkü çok fazla ele yer geçirme politikası uyguluyordu. Bunun yanı sıra bir sonraki videomda ise belirli propagandalar sayesinde Nazilerin kaynaklarını boşa harcayarak insanların morallerini alt üst ederek ve en önemlisi Almanların disiplinli yapısı yüzünden bir sonraki hareketlerinin tahmin edilebilir olması, bu konu hakkında ise ayrıntılı bir video gelecek. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konumu belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.